Bir köy vardı. İyilikle kapılarını açtı. Ama içeri aldığı şey masumiyet değil, felaketti. 3 çocuk, bir sır ve bir gece. O gece iyilikle yapılan en büyük hata ortaya çıkacaktı. Yırtık pırtık giysiler içinde, gözleri yaşla dolu 3 çocuk, serin ve sakin bir sabah vaktinde Yeşilyurt köyünün huzurunu bozarak ortaya çıktı. Gün daha yeni başlıyordu. İnsanlar uykulu adımlarla hayata karışıyor, kimi işine gitmeye hazırlanıyor, kimi tarlasına yöneliyor, kadınlar ise büyük testileri suyla doldurup kahvaltı için hazırlık yapıyor, ev işlerine koyuluyordu. Derken bu düzenli sessizlik, 3 çocuğun ev ev dolaşarak ortaya çıkmasıyla bozuldu. Kapıları birer birer çalıyor, yiyecek ve sadaka istiyorlardı. Yaşları 8 ile 12 arasında değişiyordu. Üzerlerindeki elbiseler yırtık ve kirliydi. Yüzleri solgun, günlerdir, belki de haftalardır yıkanmamış gibiydi. Seslerinde bir mahcubiyet vardı. O seslerde hem eziklik, hem korku, hem de çaresizlik taşıyorlardı. Kadınların içleri onlara merhamet ve acıyla doluydu. Her biri gücü yettiğince bir parça ekmek, biraz zeytin ya da biraz un verdi. Çocuklar bu küçük yardımları alıp geldikleri gibi gözden kayboldular. Köy halkı onları yoluna devam edip başka yerlere gidecek geçici dilenciler sandı. Ama çocuklar ertesi gün yine geldiler. Sonra 3. gün, 4. gün ve böylece bu durum alışkanlık hale gelmeye başladı. Onların her gün gelişi köyde artık alışılmış bir hal almıştı. Kadınlar neredeyse onları bekler olmuş, her sabah ellerinden geldiğince yiyecek hazırlamaya başlamışlardı. Sanki bu 3 çocuk köyün günlük düzeninin bir parçası haline gelmişti. 2 hafta boyunca çocuklar her gün gelip köylülerin verdiğiyle avuçlarını ve ceplerini dolduruyor, sonra da kimseye bir şey söylemeden ortadan kayboluyorlardı. Zamanla köy meydanında ve evlerde konuşmalar başladı. "Bu çocuklar nerede yatıyor?" diye soruyordu biri. "Sokakta yatıyor olmalılar. Ben hiçbir yerde konakladıklarını görmedim," diyordu bir başkası. "Belki gizli bir sığınakları vardır ya da uzakta akrabaları. Küçük kız bana yetim olduklarını, ne evleri ne de aileleri bulunduğunu söyledi," diye ekledi biri. "Yazık günah, bu yaşta bu kadar yoksulluğu nasıl taşıyorlar?" Sözleri kulaktan kulağa yayıldı. Bu çocukların barınacak bir yerlerinin olmadığı haberi yayılınca, Yeşilyurt köyünün temiz kalpli insanları harekete geçti. Onlara sıcak bir çatı bulmak, başlarını sokacak bir yuva vermek istediler. İşte o sırada köyün kenarında küçük bir evde tek başına yaşayan iyi yürekli yaşlı kadın Fadime ortaya çıktı ve herkesin dikkatini çeken o teklifi yaptı. "Yıllardır yalnızım," dedi. "Belki bu çocuklar yalnızlığıma çare olur. Evimde uzun süredir eksik olan neşeyi geri getirir." Ertesi sabah çocuklar her zamanki gibi köye geldiklerinde bazı köylüler onları sevinçle karşıladı ve müjdeyi verdi. "Size evini açmak isteyen biri var. Fadime nine sizi yanına almak istiyor." 3 çocuk sanki büyük bir hazine bulmuş gibi yaşlı kadının evine koştular. Yorgun yüzlerine bir anda gülümseme yayıldı. Ellerini öpüp defalarca teşekkür ettiler. Fadime'nin gözleri doldu. Orada bulunanlardan bazıları da bu manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. O günden sonra o 3 küçük çocuk köyün hayatının bir parçası oldu. Köy sokaklarında herkes gibi dolaşıyor, yiyor, gülüyor, avlularda oynuyorlardı. Kimse iyi niyetle alınan bu kararın köylülerin hayatında yaptıkları en büyük hatalardan biri olabileceğini bilmiyordu. Köyden 2 günlük yol mesafesinde, uzak bir yerde ise görünüşleriyle bile ürküten bir adamla bir kadın yaşıyordu. Bakışlarında kötülük vardı. Ne halleriyle ne de duruşlarıyla sıradan insanlara benziyorlardı. Davranışlarından onların ülkede adı en çok bilinen ve en tehlikeli hırsız çiftlerinden biri olduğu hemen anlaşılıyordu. Adamın adı Kara Salih, karısınınki ise Hicran idi. Bu ikisi insanların en aşağılık ve en azılı suçluları arasında sayılırdı. Yıllar boyunca çocukları evlerinden kaçırmalarıyla ün salmış, onları küçük yaştan itibaren hırsızlığa, yağmaya ve yol kesmeye alıştırmışlardı. Böylece büyüyen bu çocuklar ev soymayı, eşkıyalığı ve ortalığı birbirine katmayı hayatlarının bir parçası haline getirirdi. Kötülükleri bununla da sınırlı kalmazdı.
Kilitli sandıkları açmakta, mühürlü küpleri kırmakta ustaydılar. Issız yollarda yolcuların önünü keser, paralarını ve eşyalarını hiçbir vicdan azabı duymadan alırlardı. Ne hesaptan korkar, ne de yaptıklarının bedelini düşünürlerdi. Öyle ki ülkede neredeyse ayak basmadıkları köy, zarar vermedikleri şehir kalmamıştı. Bu yüzden sultan bizzat devreye girmiş, komutanlarıyla birlikte defalarca onları yakalamak için seferler düzenlemişti. Ancak Kara Salih ve karısı muhafızlardan her zaman bir adım önde olur, gerektiğinde ortadan kaybolur, kimsenin beklemediği yerlerde yeniden ortaya çıkarlardı. 10 yılı aşkın bir süre boyunca peş peşe yapılan baskınlar sonuçsuz kaldı. Liderliğini yaptıkları çetenin izleri dağlarda ve vadilerde kaybolup gitti. Sonunda bazı yetkililer bu iki hırsızın öldürüldüğünü, çetelerinin dağıldığını ve etrafa saçtıkları korku döneminin sona erdiğini ilan etti. Fakat bu büyük bir yalandan ibaretti. Kara Salih'le karısı hala hayattaydı ve suç işlemeye devam ediyorlardı. Üstelik son zamanlarda suç alanlarını genişletmiş, yeni bir işe girişmişlerdi. Nadir meyveler ve değerli şifalı otların ticareti. Küçük çiftçilerin tarlalarından, zenginlerin geniş arazilerinden çalıyorlardı. Hatta büyük beylerin, ileri gelenlerin mülkleri bile onların zalimliğinden kurtulamıyordu. Bu sırada iyi kalpli dul kadın Fadime'nin evinin bir köşesinde 3 çocuk kahvaltılarını bitirmiş halde sessizce oturuyordu. Ortamda alışılamadık bir huzur vardı. Halleri artık çok daha iyiydi. Elbiseleri temizdi, yüzleri yıkanmıştı. Gözlerini kaplayan iltihap büyük ölçüde geçmiş, gerçek yüz hatları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Küçük kız ince yapılıydı. Güzelliği yaşına rağmen gözlerden kaçmıyordu. Yaşlı Fadime ise çocukların varlığıyla büyük bir sevinç duymuş, onlara nadir rastlanan bir şefkatle bağlanmıştı. Sanki kendi torunlarıymış gibi davranıyor, yemeklerini kendi elleriyle pişiriyor, elbiselerini yıkıyor, akşamları da başlarına toplayıp onlara hikayeler anlatıyordu. Onları izlerken içi ısınıyor, evine yeniden hayat gelmiş gibi hissediyordu. Ancak içini kurcalayan bir şey vardı. Çocukların isimleri. İsimleri garipti, sertti ve masum çocuklara hiç yakışmıyordu. 12 yaşındaki en büyük çocuğun adı Karan'dı. 10 yaşındaki kızın adı Şehnaz, 8 yaşındaki en küçük çocuğun adı ise Satılmıştı. Fadime bu isimleri daha önce hiç duymamıştı. Bir süre düşündükten sonra kararını verdi. En büyüğüne dönüp, "Bundan sonra senin adın Ömer olsun." dedi. Kız çocuğuna, "Senin adın Selbi." diye seslendi. En küçüğünün başını okşayıp, "Sen de Osman olacaksın." dedi. Çocuklar yeni isimlere itiraz etmedi. Zaten hayatlarında pek çok şey değişmişti. Bir isim değişikliğinin onlar için büyük bir anlamı yoktu. Ardından Fadime onları köy okuluna göndermeye karar verdi. Kur'an okumayı öğrenecek, yazı yazacak, kendilerine ve insanlara faydalı şeyler öğreneceklerdi. Bunu duyunca çocukların yüzü asıldı. En büyükleri sesi titreyerek, "Okula gitmek istemiyoruz nine." dedi. Fadime nazikçe bir anne şefkatiyle sordu. "Neden yavrum?" Çocuk gözlerini kaçırarak, "Orada çocukları çok fena dövüyorlarmış, köyün çocukları öyle söylüyor." dedi. Fadime bu sözlere şaşırdı. Sakin bir ifadeyle, "Bunu sana kim söyledi?" diye sordu. Ardından ekledi, "Fatih Hoca iyi bir insandır. Köyde herkes onu tanır. Çocuklara sabırla ders verir. Hiç kimseye zarar verdiğini duymadık." Çocuk ise başını önüne eğerek, "Diğer öğrenciler söyledi." demekle yetindi. Oysa gerçek başkaydı. Bu sözleri söyleyen kimse yoktu. Fatih Hoca'nın hakkında bugüne kadar tek bir kötü söz işitilmemişti. Gerçekte çocuk yalan söylüyordu. Hem kendisi hem de kardeşleri bu hikayeyi o an uydurmuştu. Çünkü okul, onların alışık olduğu hayattan çok farklı bir kapıydı ve o kapıdan geçmekten korkuyorlardı. Okula gitmek ya da bir şeyler öğrenmek istemiyorlardı. Zaten Yeşilyurt'ta bulunmaları kalıcı değildi. Bu durak sadece geçici bir aşamaydı ve henüz görevleri bitmemişti. Belirli bir amaçla gelmişlerdi. İşlerini tamamladıktan sonra başka bir köye, başka bir beldeye gidip daha büyük bir planın yeni bir parçasını oynayacaklardı.
Yeşil Yurdun iyi niyetli insanların aklına bile gelmeyecek kadar karanlık ve karmaşık bir planın parçasıydılar. Dağların arasında vahşi hayvanların sığındığı, kurnazlık ve hilenin kokusunun yayıldığı ıssız bir in barındakta, Kara Salih'in karısı Hicran oturmuş eski silahları bileliyordu. Yıllardır kullandığı ilkel metal aletlerle bıçakların ağzını inceltiyor, çeliğe yeniden keskinlik kazandırıyordu. Karşısındaysa Kara Salih, satrancı andıran ahşap bir düzenek başında oturuyordu. Ancak bu oyunun taşları ne piyondu ne de şah. Avuç içi kadar taşlardı. Onları tahtanın üzerinde dikkatle hareket ettiriyor, sanki bir savaşın adımlarını hesaplar gibi derin bir odakla düşünüyordu. Bir süre sonra Hicran başını kaldırdı ve sabırsızlıkla "Bu yoksul köyle neden bu kadar ilgileniyorsun? Onlar hiçbir şeye sahip olmayan bir avuç perişan," dedi. Kara Salih gözlerini taştan ayırmadan kendinden emin bir soğukkanlılıkla "Hiçbir şey bilmiyorsun," diye karşılık verdi. "Orada bir hazine var." Kadın alayla güldü, küçümseyerek "Hazine mi? Galiba yaşlandın Kara Salih. Oradaki tek şey nesilden nesile aktarılan sefalet," dedi. Kara Salih bir anda sert bir sesle ona bakmadan "Kes sesini," diye bağırdı. Kadın susmadı. Eski bir hançerin ağzını bilerken dudaklarının arasından anlaşılmaz sözler mırıldandı. Küçümsemesini gizlemedi. Aralarına ağır bir sessizlik çöktü. Bu sessizliği yalnızca taşların tahtaya sürtünme sesiyle demirin taşa değdiğinde çıkardığı tını bozuyordu. Ta ki ahşap kapı birden açılana kadar. İçeri giren adam yabancıydı. Üstü başı düzgündü, kıyafetleri özenliydi. Fakat yüzü solgundu, gözleri gaddarlık ve acımasızlıkla parlıyordu. Usta bir tüccarla merhametsiz bir celladın tuhaf bir karışımı gibiydi. Kara Salih onu görür görmez ayağa fırladı ve yaşına hiç yakışmayacak bir çeviklikle karşısına geçti. Hicran ise başını eğdi, sanki onu görmüyormuş gibi sessizce silahını bilemeye devam etti. Yabancı ağır adımlarla içeri doğru ilerledi. Gelen kişi Kara Salih'in en yakın adamlarından biriydi. Kurnaz bir sevinçle, "Efendim, sana müjdeli bir haber getirdim," dedi. 2 hafta içinde o değerli ürünü toplamaya hazırlanıyorlar. Kara Salih kaşlarını ilgiyle kaldırdı ve ne istediğini bilen biri gibi, "Yani bizim için toplayacaklar, öyle mi?" diye sordu. Adam güldü. "Aynen öyle. Yorulacaklar, biçecekler, ambarı dolduracaklar. Sonra biz geliriz." Kara Salih'in dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Sanki hasat şimdiden meyvesini vermeye başlamıştı. Ardından, "Peki çocuklar ne durumda?" diye sordu. Adam biraz yaklaştı. Sesini alçalttı. "İyiler. Büyük serseri oğlunla gizlice görüştüm. Her şey planladığın gibi ilerliyor," dedi. O sırada köşede duran kadının ağzı küçümsemeyle büküldü ve alaycı bir sesle, "Sinsiliği senden iyi öğrenmiş maşallah. Kötü babaya yaraşır bir evlat," dedi. Kara Salih öfkelenmedi. Aksine hafifçe güldü. Bu sözler onu rahatsız etmiyor, tam tersine gururlandırıyordu. Kızları dahil 3 çocuğunun da usta hırsızlara, nam salmış yol kesicilere dönüşeceği günü sabırsızlıkla bekliyordu. Meyve olgunlaşmıştı. Artık tek yapılması gereken kendi kendine düşmesini beklemekti. Hasat mevsiminin bitmesini, o nadir ve uyuşturucu etkili bitkinin köyün ambarına doldurulmasını bekleyeceklerdi. Sonra köylüler hasadın bitişini kutlamak için her yıl olduğu gibi komşu köyde düzenlenen büyük şenlikte eğlenirken onlar baskını yapacaklardı. Herkes için bir sevinç gecesi olan o gece, Kara Salih ve çetesi için yılın en büyük av gecesiydi. Bu sırada yaşlı Fadime'nin evinde çocuklar başta türlü bahaneler öne sürüp kötü muamele göreceklerini iddia etseler de Fadime onları okula göndermekte ısrar ediyordu. İyi yürekli yaşlı kadın 3 çocuğu yeni verdikleri isimlerle köyün okuluna göndermeye kararlıydı. Onları artık kendi evlatları gibi görüyor, hatta gecikmiş torunları sayıyordu. Geleceklerini düşünüyor, güçlü, saygın ve eğitimli insanlar olmalarını, adları anıldığında başlarının gururla kalkmasını hayal ediyordu. Küçük kıza ise ayrı bir şefkat beslemişti. Onu temiz bir çevrede büyütmeyi, kötülükten uzak tutmayı, ileride iyi bir insan, iyi bir eş olmasını istiyor ve onunla iftihar edeceği günleri düşlüyordu. Bu yüzden çocukların öne sürdükleri bahaneleri, uydurdukları korkuları önemsemedi.
Güneşli bir sabah, sahip olduğu en iyi kıyafetleri onlara giydirdi. Her ne kadar mütevazi olsa da her birine uzak diyarlardan gelen tüccarlardan kesesini zorlayarak satın aldığı güzel birer defter verdi. Ardından yumuşak ama kararlı bir sesle, "Hadi bakalım," dedi. "Sizi okulun hocası Fatih'e bizzat teslim edeceğim." Büyük çocuk bir anda yerinden sıçrayıp yüksek sesle itiraz etti. "Bizi döver, çocukları dövüyormuş, öyle dediler." Fadime sakin bir tebessümle karşılık verdi. "Yok evladım, bu iftiradan başka bir şey değil. Kendi gözlerinizle göreceksiniz. O salih bir adamdır." Yol boyunca kararından vazgeçirmeye çalıştılar ama o onları ne susturdu ne de azarladı. Sabırla dinledi, gülümseyerek cevap verdi. Sanki korkularını sessizce okşuyor, kalplerini yatıştırıyordu. Okula vardıklarında Fatih Hoca bizzat onları karşıladı. İlmiyle tanınan, herkesin sevip saydığı, bakışlarından vakur bir iyilik yayılan bir adamdı. Yanlarına yaklaştı. Üçünün de başını şefkatle okşadı, sıcak sözlerle içlerini rahatlattı. Sonra Fadime'ye dönerek, "Gönlün rahat olsun annem," dedi. "Burada emanetin güvendedir inşallah." Yaşlı kadın başını huzurla salladı ve ağır adımlarla uzaklaştı. Gözleri çocuklar arkadaşlarının arasına karışana dek onların üzerindeydi. Öğretmen içeri girdi, sınıfın önündeki sade sedire oturdu. Ardından talebelere defterlerini ve tahtalarını çıkarmalarını söyledi, eski mürekkeplerle kalemleri dağıttı ve söze başladı. "Haydi evlatlarım, benimle birlikte tekrar edin," dedi Fatih Hoca. O an 3 çocuk için bir ilkti. İlk kez birer talebe gibi sıralara oturuyor, ilk kez bir kitabı açıyor, ilk kez ilmin sesi duvarlarda yankılanıyordu. Henüz bilmiyorlardı ama bambaşka bir aleme adım atmışlardı. Kalplerine dokunmasına izin verirlerse kaderlerini değiştirebilecek bir aleme. Her yıl bu vakitlerde olduğu gibi Yeşilyurt köyünün halkı da hasat mevsimine hazırlanmaya başlamıştı. Ellerinde aletleri, zihinlerinde planlarıyla tarlalara yayılıyor, toprağın bereketine güvenerek işe koyuluyorlardı. O yılın mahsulleri arasında köyün toprağının cömertçe yetiştirdiği nadide bir bitki vardı. Bu, civar köylerde benzeri bulunmayan, sayısız derde deva olan kıymetli bir şifalı ottu. Köylüler ürünün büyük kısmını şehirlerden gelen tüccarlara yüksek fiyatlarla satar, küçük bir bölümünü ise özellikle çocukların ağrılarını dindirmek için kendilerine ayırırlardı. O yıl Allah'ın lütfuyla bereket kat be kat artmış, bu şifalı ot tarlaları yeşile boğmuştu. Hasat büyük bir özenle yapılır, kökleri tecrübeli ellerle temizlenir, ürün etkisine göre 3 sınıfa ayrılırdı. En kıymetli olanı, Yeşilyurt'un meşhur üzümlerini bile geride bırakan fiyatlara uzak pazarlarda alıcı bulurdu. Her şey eskiden beri süregelen bir düzen ve güven içinde ilerliyordu. Ne var ki iyi niyetli köylülerin bilmediği bir şey vardı. Görünmeyen bir tehlike sabırla ve sessizce üzerlerine doğru yaklaşıyordu. Kötü niyetli bir güç aralarına casuslar yerleştirmişti. Doğru anı bekliyor, emeklerinin meyvesini bir an bile tereddüt etmeden çalmaya hazırlanıyordu. Öğleden sonra okul dağıldı. Çocuklar sokaklara doluştu. Ellerinde tahtaları ve defterleriyle koşuyor, gülüyor, yalnızca kendilerinin bildiği çocukça ezgiler söylüyordu. Bu neşeli kalabalığın içinde Fadime'nin bağrına bastığı 3 çocuksa yan yana yürüyordu. Adımları daha ağır, yüzleri daha durgundu. Ama gözlerinde söze dökülmeyen düşüncelerin olduğu belliydi. Eve doğru ilerlerlerken büyük çocuk birden başını eğdi. Yüzüne bir ağırlık çöktü. Kardeşi yanına sokuldu, etrafa temkinle bakıp alçak sesle "Ne oldu ağabey?" diye sordu. Diğeri gözlerini uzak bir noktaya dikerek fısıldadı. "Bugün hocanın söylediklerini duydun mu?" Küçük olan sessizce başını salladı. Zihninde ders boyunca duydukları dönüp duruyordu. Hoca onlara kısa bir sure ezberletmiş, 2 harfin yazılışını öğretmiş, dersin sonunda da birkaç parça şeker dağıtmıştı. Ama onu en çok sevindiren an, öğretmenin sınıfa dönüp "Doğru okudu" diyerek çocukları alkışlatmasıydı. Hayatında ilk kez biri onun için alkışlamıştı. Küçük yüreği sevinçle titredi. Sokakların acımasızlığı ve emirlerle dolu geçmişine hiç benzemeyen bir duygu kapladı içini. Ne var ki bu his uzun sürmedi. Birden görevlerini hatırladı.
bu iyi niyetli köye gelişlerinin asıl sebebini. İçini çekti, kardeşine dönüp, "Babam bundan hoşlanmaz, okulu sevmez, kitapların ve eğitimin erkekleri bozduğunu, onları zayıf ve korkak yaptığını söyler." Büyük çocuk başını salladı, bir şey demedi, yürümeye devam etti. Okula vardıklarında Fatih Hoca bizzat onları karşıladı. İlmiyle tanınan, herkesin sevip saydığı, bakışlarından vakur bir iyilik yayılan bir adamdı. Yanlarına yaklaştı. Üçünün de başını şefkatle okşadı, sıcak sözlerle içlerini rahatlattı. Sonra Fadime'ye dönerek, "Gönlün rahat olsun annem," dedi. "Burada emanetin güvendedir inşallah." Yaşlı kadın başını huzurla salladı ve ağır adımlarla uzaklaştı. Gözleri çocuklar arkadaşlarının arasına karışana dek onların üzerindeydi. Öğretmen içeri girdi, sınıfın önündeki sade sedire oturdu. Ardından talebelere defterlerini ve tahtalarını çıkarmalarını söyledi, eski mürekkeplerle kalemleri dağıttı ve söze başladı. "Haydi evlatlarım, benimle birlikte tekrar edin," dedi Fatih Hoca. O an 3 çocuk için bir ilkti. İlk kez birer talebe gibi sıralara oturuyor, ilk kez bir kitabı açıyor, ilk kez ilmin sesi duvarlarda yankılanıyordu. Henüz bilmiyorlardı ama bambaşka bir aleme adım atmışlardı. Kalplerine dokunmasına izin verirlerse kaderlerini değiştirebilecek bir aleme. Her yıl bu vakitlerde olduğu gibi Yeşilyurt köyünün halkı da hasat mevsimine hazırlanmaya başlamıştı. Ellerinde aletleri, zihinlerinde planlarıyla tarlalara yayılıyor, toprağın bereketine güvenerek işe koyuluyorlardı. O yılın mahsulleri arasında köyün toprağının cömertçe yetiştirdiği nadide bir bitki vardı. Bu, civar köylerde benzeri bulunmayan, sayısız derde deva olan kıymetli bir şifalı ottu. Köylüler ürünün büyük kısmını şehirlerden gelen tüccarlara yüksek fiyatlarla satar, küçük bir bölümünü ise özellikle çocukların ağrılarını dindirmek için kendilerine ayırırlardı. O yıl Allah'ın lütfuyla bereket kat be kat artmış, bu şifalı ot tarlaları yeşile boğmuştu. Hasat büyük bir özenle yapılır, kökleri tecrübeli ellerle temizlenir, ürün etkisine göre 3 sınıfa ayrılırdı. En kıymetli olanı, Yeşilyurt'un meşhur üzümlerini bile geride bırakan fiyatlara uzak pazarlarda alıcı bulurdu. Her şey eskiden beri süregelen bir düzen ve güven içinde ilerliyordu. Ne var ki iyi niyetli köylülerin bilmediği bir şey vardı. Görünmeyen bir tehlike sabırla ve sessizce üzerlerine doğru yaklaşıyordu. Kötü niyetli bir güç aralarına casuslar yerleştirmişti. Doğru anı bekliyor, emeklerinin meyvesini bir an bile tereddüt etmeden çalmaya hazırlanıyordu. Öğleden sonra okul dağıldı. Çocuklar sokaklara doluştu. Ellerinde tahtaları ve defterleriyle koşuyor, gülüyor, yalnızca kendilerinin bildiği çocukça ezgiler söylüyordu. Bu neşeli kalabalığın içinde Fadime'nin bağrına bastığı 3 çocuksa yan yana yürüyordu. Adımları daha ağır, yüzleri daha durgundu. Ama gözlerinde söze dökülmeyen düşüncelerin olduğu belliydi. Eve doğru ilerlerlerken büyük çocuk birden başını eğdi. Yüzüne bir ağırlık çöktü. Kardeşi yanına sokuldu, etrafa temkinle bakıp alçak sesle "Ne oldu ağabey?" diye sordu. Diğeri gözlerini uzak bir noktaya dikerek fısıldadı. "Bugün hocanın söylediklerini duydun mu?" Küçük olan sessizce başını salladı. Zihninde ders boyunca duydukları dönüp duruyordu. Hoca onlara kısa bir sure ezberletmiş, 2 harfin yazılışını öğretmiş, dersin sonunda da birkaç parça şeker dağıtmıştı. Ama onu en çok sevindiren an, öğretmenin sınıfa dönüp "Doğru okudu" diyerek çocukları alkışlatmasıydı. Hayatında ilk kez biri onun için alkışlamıştı. Küçük yüreği sevinçle titredi. Sokakların acımasızlığı ve emirlerle dolu geçmişine hiç benzemeyen bir duygu kapladı içini. Ne var ki bu his uzun sürmedi. Birden görevlerini hatırladı. Bu iyi niyetli köye gelişlerinin asıl sebebini. İçini çekti, kardeşine dönüp, "Babam bundan hoşlanmaz, okulu sevmez, kitapların ve eğitimin erkekleri bozduğunu, onları zayıf ve korkak yaptığını söyler." Büyük çocuk başını salladı, bir şey demedi, yürümeye devam etti. Ertesi sabah çocuklar her zamanki gibi okula hazırlanırken Fadime yanlarına geldi. Kendi elleriyle yaptığı
üzerine şeker serptiği nefis çörekleri onlara uzattı. Sonra her birini ayrı ayrı kucakladı. Sırtlarını okşadı. Yüzünde taşan bir şefkat vardı. Duygularını içine katarak, cana yakın ama kararlı bir sesle, "Size önemli bir şey söylemek istiyorum," dedi. "Sizi resmen evlat edinmeye karar verdim. Allah'ın huzurunda ve insanların önünde," dedi Fadime, "bugünden sonra siz benim evlatlarımsınız. Bu ev, bu topraklar benden sonra size miras kalacak. Size bir ev, bir yuva ve yeni bir hayat bırakacağım." Bu sözler büyük çocuğun kalbine yıldırım gibi indi. Gözleri büyüdü, duyduklarına inanamıyor gibiydi. Bir an Fadime'ye baktı, sonra başını öne eğdi ve suskunluğa sığındı. Söylenecek sözler boğazına düğümlenmişti. Fadime yanına yaklaştı. Şefkatle seslendi. "Ne oldu oğlum? Seni üzen bir şey mi var?" Cevap vermedi. Aslında gözlerinde tutmaya çalıştığı kararsız gözyaşları vardı. Hayatında ilk kez böyle bir merhamet görüyordu. İlk kez biri onu bir hırsız olarak değil, bir eve ve anneye layık bir çocuk olarak düşünüyordu. Ortanca çocuk da sessizdi. Gözleri yerde, dudakları sıkıca kapalıydı. Kelimeler boğazında acı bir tat bırakmış, dışarı çıkmayı reddetmişti. Buna karşılık küçük kız susmayı beceremedi. Fadime'ye yaklaştı, elbisesinin ucundan çekti ve kısık bir sesle, "Nineciğim, sana bir şey söylemek istiyorum. Biz," demek üzereydi ki, ağabeyi birden sertçe bağırdı. "Sus, sus dedim sana." Ortam bir anda gerildi. Ağır bir sessizlik çöktü. Fadime çocuğun bu çıkışına şaşırdı. Küçük kızın söylemek istediği bir şey olduğunu ama ağabeyinin onu bilinçli olarak susturduğunu fark etti. Yine de bir şey söylemedi. Çocukları derse geç kalmasınlar ve Fatih Hoca'nın gönlünü kırmasınlar diye okula gönderdi. Onlar gittikten sonra Fadime evde yalnız kaldı. Ahşap iskemlenin üzerinde oturuyor, elinde kalan çörekleri dalgın dalgın çeviriyordu. İçini kemiren bir his vardı. Artık bu basit bir kuşku değildi. Zihninde beliren sorular büyümüş, ürkütücü bir hal almıştı. Bu çocuklar gerçekte kimdi? Bu suskunluğun ardında ne saklanıyordu? Küçük kız az önce neyi itiraf etmek istemiş, neden engellenmişti? O sırada köyde güneşli bir sabah başlamıştı. Yeşilyurt köyünün insanları tarlalarda ürünlerini topluyor, neşeli türküler ağızlardan çok yüreklerden yükseliyordu. Yollar hayatla dolmuş, kadınlar, erkekler, yaşlılar ve çocuklar hasadın bereketini birlikte karşılıyordu. Yabancılar ve tüccarlar köye akın etmişti. Herkes işine gücüne dalmıştı. Toplanan mahsuller arasında Yeşilyurt köyüne adını veren o kıymetli bitki de vardı. Nadir bulunan, eşsiz şifasıyla ün salmış yeşilova otu. Tıbbi faydaları nedeniyle en yüksek fiyatlara satılırdı. Ambarların kapıları açılmış, harman yerleri toprağın bereketiyle dolmaya başlamıştı. İnsanlar emeklerinin karşılığını yığarak bir kısmını satmaya, bir kısmını ayırmaya hazırlanıyor, kalanıyla da gece yapılacak büyük şenliğin sevincini kuruyordu. Tüccarlar gelmişti. Kimi komşu köylerden, kimi uzak beldelerden. Buğday ve üzüm için pazarlıklar yapılıyor, şehirlerden gelecek zengin tüccarlar bekleniyordu. Asıl hedefleri ise en pahalı ve en çok aranan o şifalı ottu. Köy bayram havasındaydı. Çocuklar okuldan erken çıkmış, ailelerinin neşesine ortak olmak için tarlalara dağılmıştı. Ancak bu coşkunun ortasında Fadime'nin yanına aldığı 3 çocuk diğerleri gibi değildi. Özellikle büyük çocuk bir süre ortalıktan kayboldu. Sonra geri dönüp doğrudan kardeşlerinin yanına gitti. Onları sepetlerin ve buğday çuvallarının arkasındaki kuytu bir köşeye çekti. Eğilip kısık sesle birkaç kısa cümle fısıldadı. Ortanca çocuk başını defalarca sallayarak itiraz etti. Kızın gözleri doldu. Bir anda ağlamaya başladı. Nakışlı elbisesinin ucunu sıkarak başındaki çiçek tacını yokladı ve titrek bir sesle "Hayır," dedi. "O benim annem. Çok iyi bir kadın. Ona zarar veremeyiz."
Büyük kardeş sertçe karşılık verdi. O bizim annemiz değil. Bizim gerçek annemizin adı Hicran. Unuttun mu? Ortanca çocuk acı bir gülümsemeyle araya girdi. Gerçekten ona anne mi diyorsun? Bu sözlerin ardından aralarına ağır bir sessizlik çöktü. Tereddüt, korku ve karmaşa yüzlerinden okunuyordu. Bir süre sonra büyük çocuk sesine endişeli bir ton katarak yeniden konuştu. Üçü de başlarını birbirine yaklaştırdı. Neredeyse duyulmayacak bir fısıltıyla konuştular. Az, kesik kesik kelimeler. Ama alınan karar için yeterliydi. Sonunda ayrıldılar. Kız gözyaşlarını sildi, sesi biraz olsun yatışmıştı. Yüzündeki ifade artık bambaşkaydı. "Hadi, annemize söyleyelim." Kız bunu söyler söylemez iki kardeş birbirine baktı. Ardından üçü birden kalabalığın ve uğultunun arasından koşarak uzaklaştılar. Kız çiçeklerle süslü elbisesiyle insanların arasından geçiyor, gözlerindeki yaşlar hala ışıldıyordu. Fadime'yi tarlanın bir köşesinde avuç avuç tahılı ayıklarken buldular. Dudaklarında içi sevinç dolu kısık bir türkü vardı. Çocuklar etrafını sardı. Fadime şarkısını kesti. Onlara bakıp gülümsedi. O anda büyük çocuk öne çıktı, başını kaldırdı ve cesaretini toplayarak "Anne," dedi. "Sana anlatmamız gereken bir sırrımız var." Sonra hepsi sustu. Söylenecek sözler ağırdı. Gizlenen gerçek artık ortaya çıkacaktı. Gece yarısından sonra Yeşilyurt köyü tamamen sessizliğe bürünmüştü. Sanki terk edilmiş gibiydi. Köyün tamamını gören yüksek bir tepenin üzerinde silahlarla donanmış bir grup adam durmuştu. Yüzleri örtülüydü. Yalnızca kötülük ve açgözlülükle parlayan gözleri görünüyordu. Ortalarında ülkenin en namlı yol kesicisi Kara Salih vardı. Elinde kılıcıyla köye bakıyor, derin bir uykuya dalmış gibi duran evleri süzüyordu. Bir an için içine bir kuşku düştü. Alçak bir sesle, "Bu tuhaf sessizlik de ne? Köy halkı nerede? Ne nöbetçi var ne de koruma." Yanına bilgi toplamakla görevli adamlarından biri yaklaştı ve kendinden emin bir tavırla konuştu. "Hepsi komşu köye gitti efendim. Bu gece orada yıllık tarım şenliği var." Kara Salih dudaklarını sıktı. Sertçe karşılık verdi. "Emin misin? En azından ambarları ve harmanları koruyacak birilerini bırakmaları gerekmez miydi? İçime sinmeyen bir şey var." Casus yine kendinden emin bir şekilde cevap verdi. "Gün boyu tüccar kılığında aralarında dolaştım. Kulağımla duydum. Hepsi gitmiş, köy neredeyse boş. Üstelik bunu büyük oğlun da doğruladı. Yaşlı kadının yanında kaldığı için her şeyi ondan öğrenmiş." Kara Salih derin bir nefes aldı. Büyük işe hazırlanıyordu. Sonra adamlarına gür bir sesle bağırdı. "Hadi, vakit geldi." Çete bir anda sel gibi harekete geçti. Karanlık nal sesleri ve kılıçların hışırtısıyla doldu. Atların ağızları sıkıca bağlanmıştı. Gemler gergin tutuluyor, kişnemeleri bastırılıyordu. Nalları köyün kalbine doğru ilerlerken yoğun bir toz bulutu kaldırıyordu. Kara Salih adamlarını doğrudan büyük ambara götürdü. Yeşilyurt'un o kıymetli şifalı otunun casusun verdiği bilgilere göre burada saklanması gerekiyordu. Fakat karşılaştıkları manzara tuhaftı. Ortalık tamamen boştu. Ne bir ses vardı, ne bir hareket. Ne bekçi, ne de nöbetçi. Evler uzakta, karanlığa gömülmüş, yalnızca meydanda titreyen birkaç soluk meşale görünüyordu. Bir anda çetenin adamlarından biri sesi titreyerek mırıldandı. "Bilmiyorum ama bana bir tuzak varmış gibi geliyor." Sözünü bitiremeden sanki yer yarıldı. Gölgelerin arasından yüzü aşkın silahlı süvari fırladı. Valiye bağlı muhafızlardı bunlar. Her yönden çeteyi sardılar. Kılıçlar çekilmişti, atlar yeri döverek ilerliyordu. En önde bu anı ince ince hesaplamış, yıllardır köyleri korkutan, cana kıymış, malı yağmalamış bu çete için kusursuz bir tuzak kurmuş kararlı bir komutan vardı. Kara Salih ve adamları karşı koymaya çalıştı. Kısa sürede kıyasıya bir çatışma çıktı. Hançerler, kılıçlar, haykırışlar. Ama muhafızların sayısı fazlaydı. Düzenleri sağlamdı. Kolları acımasızdı. Çok geçmeden çetenin tamamı etkisiz hale getirildi. Adamların elleri sıkı sıkıya bağlandı, gözleri örtüldü.
Silahlarına ve atlarına el konuldu. Muhafızlar onları köyün sokaklarından geçirdi. Tam o sırada güneş battığından beri emirle evlerinde saklanan halk kapılarını açtı. Ellerinde meşalelerle, temkinle ama sevinçle dışarı çıktılar. Bir yandan şaşkınlık, bir yandan rahatlama. Sesler yükseldi. "Nihayet!" diyenler oldu. "Sonunda Kara Salih yakalandı!" diye bağıranlar oldu. Kimileri ağladı, kimileri dua etti. Zafer fısıltıları köyü sardı. Ön saflarda sade elbisesiyle Fadime duruyordu. İki yanında 3 çocuğu vardı. Hepsi olan biteni sessizce izliyordu. Fadime bir adım öne çıktı. Büyük oğlan Kara Salih'e uzun uzun baktı. Sonra başını eğdi. Sanki onu görmek istemiyor ya da onun kendisini görmesini istemiyordu. Ortanca çocuk yerinden kıpırdamadı. Garip bir soğukkanlılıkla yüzünde tek bir duygu kırıntısı olmadan adama baktı. Dün ihanetten korkup ağlayan küçük kız ise şimdi kendisini dünyaya getiren o adama yalnızca hayal kırıklığı taşıyan gözlerle bakıyordu. Karşılarında duran Kara Salih ise onları kızarmış gözlerle süzüyor, bakışlarından kötülük ve nefret taşıyordu. Fakat Kara Salih'in anlayamadığı bir şey vardı. O 3 çocuk artık onun çocukları değildi. Fadime onları değiştirmiş, kalplerini baştan şekillendirmişti. Aynı saatlerde sultana bağlı başka bir muhafız birliği gizlice Kara Salih'in dağdaki inine yöneldi. Baskın ani oldu. Hicran kaçmaya çalıştıysa da başaramadı. Kaçışı bileğine isabet eden bir okla son buldu. Acıyla yere düştü. Kıvranarak teslim olmak zorunda kaldı. Böylece çetenin bütün üyeleri birer birer yakalandı ve o uğursuz düzen tamamen çöktü. Vali hemen sultana bir haberci gönderdi. Büyük başarıyı müjdeledi. Sultan Kara Salih'in bizzat huzuruna getirilmesini emretti. Onu kendi gözleriyle görmek ve hükmünü kendisi vermek istiyordu. Ayrıca planı açığa çıkaran ve cesaretleriyle bu belayı sona erdiren 3 çocuğun ödüllendirilmesini buyurdu. Ancak çocuklar sultanın huzuruna çıkmak istemedi. Korku yüreklerini sarıyordu. Büyük oğlan dayanamadı. Ağlayarak konuştu. "Başımızı kestirir. Biz Kara Salih'in çocuklarıyız." Fadime gülümsedi. Gerçeği günler önce öğrenmişti. Elini çocukların başına koydu. Nazik ama güven veren bir sesle konuştu. "Korkmayın evlatlarım, sizin suçunuz yok. Sultan size büyük bir mükafat verilmesini emretti." 2 gün sonra büyük bir meclis kuruldu. Sultan bizzat geldi. Halk buna zamanın en büyük yargılaması demeye başlamıştı. Kara Salih ve adamları zincire vurulmuş halde getirildi. Ardından bastonuna dayanarak güçlükle yürüyen Hicran içeri alındı. Yüzü solgundu. Gözlerinde ise hala sönmemiş bir kin vardı. Yarası yüzünden rengi solmuş, bakışları daha da sertleşmişti. Kadı, Kara Salih'le karısını huzura çağırdı. Uzun bir suç listesi okundu. Yıllar boyunca işlenen soygunlar, dökülen gözyaşları, geride kalan mağdurlar tek tek anıldı. Ardından söz, 3 çocuğun cesaretine ve doğruyu söylemelerine getirildi. Kendilerini suçun içinde yetiştiren o adam ve kadına karşı hakikati dile getirmeleri övüldü. Kadın bir anda öfkeyle haykırdı. Yüzü nefretle gerildi. "Lanet olsun, onlar bizim evladımız değil. Onları öldürmesini bile istemiştim ama yanına aldı. Ne kötü evlatlar." Salonda derin bir sessizlik çöktü. Söylenenler karşısında herkes donup kaldı. Fadime'nin rengi attı. Çocuklarsa olduğu yerde kaldı. Gözlerindeki yaşlar akmadan durdu. Sultan ayağa kalktı ve sert bir sesle kadına seslendi. "Doğruyu söyle, bu çocuklar kim?" Kadın, Kara Salih'e baktı ve konuştu. "Onlar bizim çocuklarımız. Suçun ve hırsızlığın içinde büyüttük. Ama bugün artık bizden değiller. Bizi yüzüstü bıraktılar. Ben eşimi defalarca uyardım. Oysa onları kendisi gibi yapmak istedi." Kara Salih öfkeyle karşılık verdi. "Asıl uğursuz sensin." Sonra büyük oğlana dönüp sordu. "Neden yaptınız bunu, Karan?" Çocuk gözlerini babasının gözlerinden ayırmadan konuştu. "Benim adım Ömer. O söylediğin ad bile içimizi kaldırıyordu.
Biz ilk kez sıcak bir yuva, gerçek bir şefkat gördük. Bu bizi değiştirmeye yetti. Kan ve hırsızlıkla lekelenmiş yolunda yaşamak istemiyoruz. Bu insanların yanında dürüstlüğü ve huzuru bulduk. Kara Salih hiddetle bağırdı. O halde bugünden sonra benim evladım değilsiniz. Fadime çocukları hiç beklemeden kollarının arasına aldı. Sonra topluluğa döndü ve konuştu. Bunlar benim evlatlarım. Allah'ın ve insanların huzurunda söylüyorum. Sahip olduğum her şey benden sonra onlara kalacak. Hüküm açıklandı. Kara Salih'le karısı işledikleri suçlar sebebiyle ömür boyu hapse mahkum edildi. Çetenin diğer üyeleri ise suçlarına göre cezalandırıldı. Halk adil kararı sevinçle karşıladı. Ülkenin köylerinde kutlamalar yapıldı. Meclisin sonunda sultan, Fadime'ye ve çocuklara dönerek konuştu. Bugünden itibaren özel himayem altındasınız. Masraflarınız hazinemden karşılanacak. Evin genişletilecek, bereketli topraklar verilecek. Benim adamlarım sen yaşadıkça senin ve çocuklarının yanında olacak. Fadime'nin gözleri doldu. Sonra çocuklarına baktı. Artık kayıp değillerdi. Bir yurda, bir anneye ve yeni bir hayata sahiptiler. Böylece şefkatin sıcaklığı, vicdansızlığın soğuğunu yendi. Annenin gözyaşları kalplerde kalan acı izlerini sildi. Çocuklar merhametin elinde büyüdü, suçun pençesinde değil. Öğrendiler ki baş okşayan el, aldatmaya alkış tutan elden daha gerçektir. Hırsızlığın karanlığında doğmuş olsalar da temiz bir kucakta yetiştiler. Sevgi onların soyadı oldu. Fadime ise hiç kaybolmayan yurtları.